Merhaba değerli arkadaşlar. Herkes iyidir inşallah. Arkadaşlar şimdi güzel tespihlerim var. Onları size göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Tabii ki şıkır şıkır güzel tespihlerim var. Bazılarının ufak tefek de olsa hikayeleri var. Bizim için önemli hikayeler ama sizin için belki ufak olabilir. Hemen öyle söyleyip geçelim. Şimdi arkadaşlar bir tane şöyle çok güzel bir tespihimle başlayayım. Bu tespihimiz P7 malzemeden yapılma. Hemen tanıtmaya başlamadan önce ölçülerine bakmak istiyorum. Evet. Düz ağızlı yumurta çalışmışız bu arada arkadaşlar. 8'e 12 ölçülerinde düz ağızlı yumurta çalışmışız. Tespihimizi hemen şöyle detaylı bir inceleyelim. Arkadaşlar en baştan kırık imame çalıştık. Onu bir görelim. Kırık imame tespihimiz P7 malzememizden yapılma. Bu defa bunu böyle kırık imame olduğu için bunları böyle renklerini altlarda kullanma şansımız daha yüksek oldu. Malzemenin boyu da kurtardığı için böyle çok güzel, benim hoşuma giden bir imame çıktı. Çok güzel oldu. Elimizden geldiği kadar güzel yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın şu güzelliğe bakın. Harika. P7 malzememiz. Şimdi hemen şöyle delik uçlarına bakarak kalın delikli bu tespihimizin durakları tabii 11'e dizildi. Şöyle çekim lezzetine bakacağım. Kalın delikli tabii ki bu tespihlerimiz. Şöyle göstereyim size. Çekim lezzetine bakacağım ama ondan önce tanelerin çift renk olduğunu fark etmişsinizdir arkadaşlar. Bakın tanelerimiz ağızları siyah, arka tarafları öz renginde. Esasen rengi bu. Bu siyah kısmı malzemenin üstünde kalan kısmı arkadaşlar. Bu da malzemenin zamanla siyahlaşacağı şifrelerini bize vermekte. Şimdi malzemenin dokunuş ve hissiyatı elimdeyken gerçekten çok iyi. Böyle tok bir hissiyat alıyorum. Şey açısından da, tespih açısından da böyle tatmin edici bir yani hissiyatı var. Gerçekten elinize aldığınızda bu tespihin farklı bir tespih olduğunu hemen hissedeceksiniz. Harika. Şimdi bu tespihimiz şöyle bir imame görseli oluşturalım. İmamemiz de bir gözüksün. Çok tatlı oldu çift rengi. Çift renk çok fazla tespih çıkmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 2 ya da 3 tane bir kalıptan 2 ya da 3 tane çıkabiliyor. Yani küçük boylarda olsa 4-5 tane de çıkar ama malzemenin biliyorsunuz sadece üst tarafında ince bir tabakası olduğu için böyle ağzına gelmesi gerekiyor ya da yanaklarda oluyor bazen de. Şimdi tespihimizin lezzetine bakıyoruz. Biraz da o konuşsun. Harika. Çok yeni. O kadar yeni bir tespih ki çıkardığı lezzete bak ya. Sese bak. Şimdi bu güzelliklerin şöyle bir tarifini yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu güzellikleri siz elinize almadıkça, test etmedikçe, bunları çekmedikçe bu anlattığım şeylerin hep bir ütopya olacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ya bu söylüyor ama yani ne kadar doğru, işte bunu test edebilmeniz için ya bir tespih alacaksınız, test edeceksiniz ya da buraya gelip bakacaksınız. Ya da almış olan yakın bir arkadaşınız varsa ondan bakabilirsiniz. Gerçekten malzemeler harika ve harika ötesi diyebilirim. Bu güzelliklere kavuşmak için o zamandan sonra işte büyük bir çabanız başlayacağına eminim arkadaşlar. Bu kadar güzel, bu kadar kaliteli bir malzemeyi inanın bulmanız çok zor. Pala malzeme diye adlandırdığımız bu bakalit malzemelerimiz arkadaşlar. Pala malzeme olarak adlandırmayı bu söylemi daha çok arttırmaya devam ediyoruz. Çünkü arkadaşlar bu isim artık bir marka oldu. Bu marka olduğu için bu ismi daha çok dillendirmeye gayret edeceğiz. En azından ne aldığınızı bileceksiniz, nereden aldığınızı bileceksiniz arkadaşlar.
böyle daha güvenli oluyor arkadaşlar. Evet, çok daha güvenli olacak. Pala malzememiz harika. Bazen yabancılar sorduğunda palaston diyoruz arkadaşlar. Pala taşı yani. Palaston dediğimizde oluyor. Palaston ya da pala malzeme dediğimizde ikisinin de aynı olduğunu bilin arkadaşlar. Ayrıca bu güzelliğe dahil olduğunuz için hepinize ekstradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tespih alana, yaptırana, izleyene gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bu işin bir parçası da sizsiniz arkadaşlar. Şimdi tespihimizi şöyle bir koyalım. Evet. Şimdi bir tane de D50 malzemeden yapılma bir tespihim var. Bu malzemenin dışı kırmızıydı arkadaşlar. Hatta durun, şurada bir parçası var. Böyle çok farklı olduğu için göstereyim size. Bende hazır ikinci bir kalıbı var. Bakın. Alt rengi böyle. Üst rengi kırmızı olacak. Bu malzeme bakın ilk yapıldığında renk tonuna bakın arkadaşlar. Harika. İşte bu arkadaşlar. Malzemeyi iyi görebiliyor musunuz? Hatta şöyle tutayım. Malzememiz bu, tespihimiz bu arkadaşlar. D50 malzeme. D50 şöyle görün arkadaşlar diye. Şimdi D50 malzememizi kenara koyalım. Tespihimizi inceleyelim. Tespihimiz fıçı kesim, kalın delik, 8x11 ölçülerinde, kısa tok imame. Bunu hemen detaylarına bakalım. Şimdi şöyle bakalım. Bu D50 malzeme, malzeme yapısı olarak hızlı, ağzımdan başka bir şey çıkıyordu. Hızlı bir şekilde kırmızı olacak bir tespih. Hızlıyla kırmızıyı birleşik söyledim az önce ya. Allah Allah, değişik bir kelime olacaktı. Evet. Fıçı kesim. Şimdi kalitesine bakacağız. Çekim lezzetine bakacağız. Pala malzememizin. Evet. Yeni ama şifreler çok iyi arkadaşlar. Sertlik çok iyi. Güzel malzeme. Evet. Çok iyi. İmamesi de haliyle dayanıklı görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kenara koyalım. Esasında bir D50 daha var. Cilasız ama ondan önce bunun eşi olduğu için bir tane de böyle kapsül kesim bir tespihim var. Yine kısa tok dayanıklı gövde. Böyle detaylarını size göstereyim. Yine 8'e 11 ölçülerinde. Sahipleri de aynı olduğu için arkadaşlar bunu size böyle göstereyim. Ama bu küsenin malzeme sertliği biraz daha iyi diyebilirim. Aynı renk gibi gözüküyor ama aynı renk değil arkadaşlar. Ton farkı var. Bir parça bulursam göstereyim size. Bu biraz daha böyle pembemsi tonda bir malzeme. Çok yeni yapıldığı için bu kadar açık gözüküyor. Bu K10 malzemeden yapıldı arkadaşlar. Çok açık gözüküyor. Esasen damarlı. Şöyle yakın göstermeye çalışacağım size. Damarları gözüküyor mu bilmiyorum. Esasen damarlı, bakın böyle biraz daha gözüktü. Damarlı bir malzeme. Şimdi bu renk aldıkça damarları daha çok belirginleşecek. Hatta bir dakika, burada bir tespih vardı. O tespihin şeyini göstereyim size arkadaşlar. Bir dakika. O tespihimizin biraz renk almış olması lazım. Bir dakika. Evet. Bakın onun cilasız bir tespihi var şu anda yanımda. Biraz daha renk almış. Bu da çekilmediği halde böyle. Normalde arkadaşlar çekildiğinde damarlar belirginleşecek. Bu cilasız bir şekilde. Bakın aynı malzeme.
Aynı malzeme arkadaşlar. Çekilmediği için küsmüş vaziyette bu arkadaşlar. Bunlar küsen kehribar biliyorsunuz. Bakalit malzemedir. Yani pala malzeme bunlar arkadaşlar. Çekildiği zaman damarları belirginleşecek, coşacak bunlar. Şimdi bu çekilmediği için biraz böyle krem tonunda ama malzememiz çekildikçe böyle pembe tonda çok güzel bir kırmızıya doğru gidecek bir yol yakalıyor. Bilginiz olsun. Evet, elimin altına gelirse küçük parçada göstermek isterim size. Bakacağım şimdi bunu yerine koyayım. Evet, şu an bir şey göremedim ama bir dakika. Şuralardan karıştıralım. Artık çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Yani bunun hafif açığı malzeme. K10. Malzemesi tam olarak bu ama üst rengi yok arkadaşlar. Bakın malzeme de kendiliğinden nasıl renk almış. Bakın malzeme de renk almış. Üst rengi yok. Üst rengi olsaydı onu da gösterecektim. Neyse. Tamam. Evet. Şimdi bunun özelliklerinden bahsettik. 8x11 dedik. Kısa tok imame dedik. Sahipleri aynı dedik. Sahibine hayırlı olsun. Bunun da çekim lezzetine bir bakalım. Malzeme öz kütle olarak bundan biraz daha hafif. Ama çekim lezzeti gerçekten güzel bir malzeme. K10 malzememiz. Cilalı bir tesbih. Şimdi ikinci sırada yer alan 2 demişim. 1, 2, 3, 4. Yine D50 malzemeden yapılma bir tespihimiz. Evet yazıyor. 7x10 düz ağızlı yumurta olması lazım. Evet öyle gözüküyor. Evet. Düz ağızlı yumurta 7'ye 10 küçük bir tespih. Cilasız. Güzel mi güzel bir tespih. Tabi bunlar da sahibine hayırlı olsun. Gerçekten bakın cilasız da çok güzel duruyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle detaylara bakalım. Kısa tok imame. Kısa tok imame arkadaşlar. Dayanıklı gövde. Kalın delik. Lezzet aldırır. Bu kalın delik lezzet aldırır arkadaşlar. Malzeme de güzel olunca inan tadından yenmez. D50'miz cilasız. Cilalıyla yan yana koyalım. Evet. Cilalıyla yan yana koyduk. Bu kısa sürede parlayacak arkadaşlar. Yani içiniz rahat olsun. Öyle mat mı kalacak? Keşke bazı şeyler de mat kalsa böyle. Ben mat seviyorum çünkü arkadaşlar. Evet. Şimdi bu tespih videosu bitti diye düşündüm ama esasen göstermem gereken 2 tespih daha var. Birinin ufak bir hikayesi var demiştim size. Hikayeyi en sona bırakayım. Bir tespih daha göstereyim. Şöyle 11-14-25'li Erzurum plakalı bir tespihimiz var. Arkadaşlar şöyle modern imame karışık renkli 11-14 düz ağız yumurta karışık bir tespih. İpi gümüşten arkadaşlar. Bu arada gümüş ip seviyor arkadaş. Evet. Şöyle detaylarını size göstereyim. Modern imame süslemelerini bir daha görün arkadaşlar. Bakın şöyle güzel mi güzel püskülü var. Hepsi el yapımı. Bakın. Harika. İşte buna bonibon diyorlar. Abi bugün sordu bana. Dedi ki bonibon lafı senden mi çıktı? Yok abi dedim. Ben bonibon lafı kullanılıyordu. Ben de kullandım. Güzel, benim de hoşuma gitti. Çünkü o birçok şeyin patenti bize ait olduğu için o da merak etti. O da mı size ait? Yok dedim abi, o bize ait değil. Onu daha önceden söylüyorlardı. Biz de hoş olduğu için de kullanmaya devam ettik. Şimdi detaylara bakalım. Evet.
Durakları aşağıda bıraktık. Tabii tercihi bize kalmıştı. Biz durakları oraya koyduk, uygun gördük. Abinin de hoşuna gider inşallah. Şu renklere bakın, renk cümbüşüne bakın arkadaşlar ya. Bunları bir ışık tutayım alttan. Oo ya. Bakın yeşiller de ışık geçiriyor. Bunlar da ışık geçiriyor. Şunlar var ya, şu ikisi. Şunları hatırladınız mı? Bunlar D33 arkadaşlar. D33. Bakalım bu malzemedeki bütün kodları bilecek misiniz? İnanın ben de hepsini bilmiyorum kodlarını. Hangi kodda malzemeler var acaba? Tahmininiz nasıl acaba? Gerçi eski parçalar da var burada. Neyse, keyif olsun diye yazabilirsiniz yani. Harika. Şimdi bu tespihimizi koyuyoruz kenara. Bu bonibonumuzu koyduk. Şimdi bir bonibonumuz daha var. Bu bonibon da şöyle 10'a 12 düz ağız yumurta parçalardan oluşmakta. Sadece şunlar biraz kapsül gibi, yetmediği için kullandık. Şunlar da küsenler parçalar. Şöyle küsen parçalar da var. Normal bakalitler de var. Şimdi bu tespihin sahibi Tamer abimiz, onun adını söyleyelim artık çünkü burada bir hikaye olduğu için isim söyleyelim. Tamer abimize bunu daha önce kolye tarzı bir şeydi, parçaydı. Bu kolye tarzını bana imameye çevirir misin dedi. Şöyle yandan çarklı bir imame tarzı yapmıştık ona. Bakın şöyle göstereyim size. Şöyle bir hikayesi var bunun. Tamer abi bu tanelerin hepsini benden aldı. Açıkta bu yedek tanelerimden aldı. Bunların hepsinin deliklerini kendi eliyle, dramelle tek tek hepsini kendi büyüttü. Hepsini kendi zincire dizdi. Sonra bir baktık 2 tane eksikmiş. Geldik 2 taneyi burada tamamladık. Bir daha açtık, bir daha dizdik. Ondan sonra bu modern imameli tespihimiz, bonibon tespihimiz arkadaşlar, çok renkli tespihimiz tekrar hayata kavuştu. Ama görsel olarak da gerçekten böyle hoş. Bazı insanlar bunu mesela kolyeye benzetiyor. Bazıları bu işleriye benzetiyor. Çok güzel, çok rahat kullanılabilecek bir tespih. Her ortamda, her yerde elde taşınılabilecek bir tespih. Nihayetinde bunu tespihin sahibi kendi emeği olan bir tespih çekecek. İçinde kendi emeği olan bir tespih çekecek. Hatta bana şöyle bir teklif yaptı. Abinin teklifleri de güzel yani gerçekten. Ama işte uğraşacak adam lazım. Dedi ki Hayrettin Bey dedi, siz dedi işte bir yer yapın. Oraya tornayı koyun. Malzemeleri belli bir noktaya kadar hazırlayın. Tesbihini yaptıracak kişiler gelsin, orada tesbih yapılırken kendisi de onunla uğraşsın. Hikayeye bakar mısın? Kendisi de onunla uğraşsın ve bu tesbihte kendisinin de emeği olsun tarzında bir teklif yaptı. Ben de teklifine aynen şöyle cevap verdim. Bu teklif çok güzel bir teklif ama bunu yapacak adam nerede abi de. Hakikaten vakit alacak bir durum. Şimdi diyoruz ki biz cumartesi pazar çalışmıyoruz. Atölyeye falan da gidiyoruz. Ama şöyle bir durum da var arkadaşlar. İşte ailemize vakit kalması lazım. İşte çoluk çocuğu sağa sola götürmek gerekiyor, biliyor. Onlara karşı mesuliyetimiz de var. Normalde cumartesi pazar olacak şekilde ben daha önce de düşündüm. Yapayım mı diye. Sonra işte bu tür şeyler de engel olabilir diye düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir bu konuda? Böyle bir şey olsa ne kadar kişi gelir? Kim gelir? İşte tesbih yapılırken gelip orada uğraşır mı tesbihle? Yani hem şu deyişi var, hem biz orada tesbih yapmayı da öğreniriz gibi bir diyalog da geçti, bir teklif geçti. Düşünüyorum. Olur mu olmaz mı inan bilmiyorum. Sizin de bu konudaki şeylerinizi, fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Biliyorsunuz arkadaşlar, son zamanlarda yorumlara pek dönüş yapamıyorum. Bu yüzden videolarda
mesela önemli gördüğüm yorumlara cevap veriyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu arada ısrarla malzemeyi veya fiyat soran arkadaşlar lütfen video açıklamalarında WhatsApp numaralarımız var. Oralara yazıp cevap alabilirsiniz. Ürün hakkında, fiyat hakkında, ölçüsü hakkında bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu videoda bu kadar olsun. Başka söyleyecek bir şey kalmadı. Her şey için teşekkürler arkadaşlar. Beni izlediniz, sabrettiniz. Hakkınızı helal edin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.